Bebekten sonra cinselliğe geri dönüş de ilişkiler için önemli bir konudur. Normalde fiziksel olarak cinselliğe hazır olmakta çok problem yaşanmaz. Ama bunca psikolojik, fizyolojik, fiziksel değişimin ardından ve yerin sorumlulukların gelmesiyle beraber cinsel istekte bir azalma görülebilir. Bu da son derece yaygındır. Çiftlerin sağlıklı bir şekilde normal cinselliklerine geri dönmeleri için bir zamana ihtiyaç vardır ve bu da herkesin temposuna, ritmine, hazır oluşuna göre değişkenlik gösterir. Ne oluyor aslında nedenlerine baktığımızda cinsellik neden hemen ilk düzelen, toparlanan yer olamıyor? Bir kere öncelikler çok değişiyor. Cinselliği yaşamak için gerekli olan ve öncesinden alışkın olan ortamdan artık eser kalmıyor. İşte uykusuzluk, yorgunluk, ondan sonra işte sürekli gündemin değişmesi, yapılacak uzun bir iş listesinin olması gibi şeyler kişileri cinselliğin ön sıralarda, ilişkinin ön sıralarında olmasından çok daha geri plana düşürebiliyor. Bu sebeple çiftler cinselliğe kolay kolay geri dönemeyebiliyorlar ya da cinsel isteksizlik hissedebiliyorlar. Cinselliğin kolay kolay normale dönememesinin nedenlerine baktığımızda bütün bu hormonal, fiziksel değişimler, yorgunluklar sebebiyle cinselliğe olan ilginin azaldığını görüyoruz. Bir diğer nedeni bebeğin gelişinin ardından o ilk senede yaşanan zorluklar, işte fikir ayrılıklarının bolca olması sebebiyle çiftler arasında sert tartışmalar yaşanabiliyor. Kolay kolay onarılamayan ve tekrar tekrar meydana gelen bu tartışmalar çiftin yakınlığının bozulmasına ve yine yakınlığı bozulunca da cinsellikten uzaklaşmalarına neden olabiliyor. Yine çiftler arasında adil bir iş bölümünün olmaması, işte eşlerden birine çok fazla yük binmiş olması, özellikle kadına, burada anneye, bakımla ilgili çok fazla yükün geliyor olması sebebiyle de cinsellikten uzaklaşma, bunun işte yapılacaklar, bir ilişkide olması gerekenler arasında en arka sıraya düşmesine neden oluyor. Genel olarak baktığımızda aslında bütün bu sebeplerin çiftteki yakınlığı bozduğunu söyleyebiliriz. Çiftin o temas hali, işte eskisi kadar birbiriyle fiziksel temas edememesi, birlikte eskisi kadar sohbet edememesi, yakın olamaması sebebiyle de bu cinselliğin kolay kolay normale dönmediğini görebiliyoruz. Bebekten sonra sağlıklı ve mutlu bir cinselliğe geri dönmenin yolları nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Öncelikli olarak dediğimiz gibi her çiftin, her bireyin kendisine dair bir temposu ve ritmi var. Mutlaka bu ihtiyaç olunan zaman kişilere verilmeli. Bu süreçte cinselliği eşlerin birbiriyle konuşması çok önemli. Bu süreçteki ihtiyaçları neler, ne hissediyorlar, cinsellik hakkında ne düşünüyorlar? Pek çok şey değişmiş olabilir. Bütün bu bilgilerin güncellenmesi, çiftlerin bu konuyu paylaşması oldukça kilit bir önemli madde. Bir diğeri bebeğin gelişinin ardından dokunma hassasiyeti dediğimiz bir şey oluşabiliyor annede. Dokunma hassasiyeti diyoruz biz buna. İşte göğüs bölgesinde ya da cinsel bölgelerinde yaşadığı değişimden dolayı hissettiği bazı hassasiyetler meydana gelebiliyor. Bütün sürecini normale döndürmek adına bazen bunlar yok sayılabiliyor iki partner tarafından da. Bunun yok sayılmasının pek iyi gelmediğini görüyoruz. Mümkün mertebe çiftler bu hassasiyetlerden de bahsetmeli. Bütün değişimleri konuşmalı ve buna uygun olarak da yeni bir cinselliğe, yeni cinsel hayatlarına bir şekilde paylaşarak, konuşarak başlamalılar. Cinselliği güçlendirmek için ilişkinize alan açmak, yakınlaşmaya özen göstermek son derece önemli. Burada size bir sır vermek istiyorum. Günlük hayatta, gün içerisinde, o birlikte olduğunuz anların içerisinde partnerlerin birbirine gösterdiği şefkat, iltifat, fiziksel temas, sarılmak, öpüşmek, bunların hepsi birer ön sevişmedir. Bunlar ne kadar sık olursa hayatınızda cinsellik de o kadar kolay ve hızlı bir şekilde ilişkinizde tekrar geri dönebilir. Bazen de çiftler onları yakınlıktan ve cinsellikten alıkoyabilecek bazı düşüncelere ve inançlara sahip oluyorlar.
İşte bebek sahibi olduk, artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çok monoton bir hal alır. Eskisi kadar zevkli olmaz. Zaten çok yorgunuz, buna hiç vakit yok gibi düşüncelere kapılabiliyorlar. Bir kere bütün hassasiyetlerinizi, ihtiyaçlarınızı konuşmanız birinci derecede önemli. Ama bu düşüncelerinizi de gözden geçirin. Belki bebekten önce de yorgun, zorlu zamanlar oluyordu ama cinselliği kolay kolay ilişkiden çıkmadığını, ilişkinin bir parçası olarak kalmaya devam ettiğini biliyoruz. Bebekten sonra da ikinizin ihtiyaçlarına göre yeni bir rutin oluşturmak ve cinselliği keyifli, mutlu bir şekilde hayatın bir parçası haline getirmek mümkün.